Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. İsrail'in Filistin'de gerçekleştirmiş olduğu Gazze saldırılarıyla alakalı Volas Yeryüzü Avukatları Derneği olarak yapacağımız basın açıklamasına, toplantısına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle ben heyeti tanıtmak istiyorum. Ben Deniz Davut Erdem Şaraldı, Volas Yeryüzü Avukatları Genel Sekreteri. Avukat Zeynep Ertekin Hanım, Volas Yeryüzü Avukatları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Avukat Enes Kafadar, Yeryüzü Avukatları Derneği Genel Başkanı. Sözü basın açıklaması yapmak üzere Enes Kafadar Başkanımıza bırakıyorum. Değerli basın mensupları, böyle hassas bir konuda buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İsrail'in soykırım eylemlerine destek veren herkes soykırım suçundan yargılanacak başlığıyla bir basın bildirisi gönderdik hepinize. Orada özet zaten bilgiler vardı. Şimdi basın açıklamamızı okuyorum. Değerli basın mensupları, Filistin halkına ve Filistin topraklarına yönelik 100 yılı aşkın süredir devam eden sistematik saldırılar 7 Ekim sonrası tüm dünyanın görebileceği seviyeye ulaşmış ve tarihin en büyük soykırımlarından birisine dönüşmüştür. 7 Ekim 2023 sonrası yaklaşık 2 ay boyunca uluslararası toplum tarafından İsrail'in soykırım eylemlerinin durdurulmasına yönelik ciddi hiçbir adım atılmamış. Nihayet 29 Aralık 2023 tarihinde Güney Afrika Devleti tarafından soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi hükümleri uyarınca İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı nezdinde soykırımın derhal durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbirleri de içeren bir dava açılmıştır. 26 Ocak 2024 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı geçici önlemlere dair kararlarını açıklamış ve eldeki verileri İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair reddedilemez düzeyde ikna edici bulmuştur. Bununla birlikte geçici tedbirlerin verildiği 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren İsrail'in soykırım eylemlerine devam ettiği, yüzlerce insanın daha ölümüne sebebiyet verdiği, bazı devletlerin geçici tedbir kararlarının etkisini azaltmak adına birlikte hareket ettiği de müşahede edilmiştir. Güney Afrika'nın başvurusu dışında uluslararası toplum tarafından soykırımın durdurulmasına yönelik somut adımlar atılmaması bir yana, bilakis bazı devletler 7 Ekim'den günümüze kadar soykırım eylemleriyle ilgili İsrail'in yanında durarak açıkça soykırıma destek olmuş. Bununla birlikte birçok şirket ise İsrail'in soykırım eylemleri esnasında kullandığı ve faydalandığı ürünlerin teminiyle soykırım suçuna iştirak etmiştir. Her ne kadar Uluslararası Adalet Divanı soykırım suçunun işlendiğine dair davanın esası ile ilgili henüz bir karar vermemiş olsa da İsrail'in soykırım eylemlerinin reddedilemez düzeye vardığını, bu eylemlerin uluslararası yargı mercileri tarafından eninde sonunda cezalandırılacağı da tartışmasızdır. Bununla birlikte İsrail'in soykırım eylemlerine sözlü ve fiili olarak destek veren kişilerin soykırım eylemlerinden hukuken sorumlu tutulması adına somut adımlarında atılmadığı gözlemlenmektedir. Vicdanlı insanlar İsrail'in soykırım eylemlerini durdurmaya odaklanmışken soykırımın şiddetini artıran ve soykırımı besleyen devlet ve şirketlerin yardım ve desteklerini durdurmaya yönelik söylem dışında kalan etkili bir hareket henüz başlatılmamıştır. Soykırıma destek veren devlet ve şirket yetkililerin soykırım suçundan yargılanması ve cezalandırılması önünde hiçbir hukuki engel bulunmamaktadır. Özellikle Uluslararası Adalet Divanı nezdinde görülmekte olan dava, soykırım destekçilerine yönelik yargılamalarda da esas alınacak niteliktedir. Bu sebeple divanın geçici tedbirlere yönelik verdiği kararın bu yönüyle irdelenmesi gerekir. Mahkeme yargıçlarının neredeyse oy birliğiyle aldığı bu karar, işgalci İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle maruz bıraktığı tecrit halinin önemli bir göstergesidir.
Divanın bu önleyici tedbirler aşamasında mahkemenin suçu kat'i soykırım olarak nitelendirmesi zaten mümkün değildir. Çünkü bu davanın esasına dair bir husustur. Ancak mahkemenin ilk aşamada soykırım eylemlerinin ve işgalci İsrail hükümetinin bu niyetteki beyanlarının vehametini kabul etmesi önemli bir gelişmedir. Mahkemenin ateşkes vaaz etme kararı ise doktriner bağlamda anlaşılabilir niteliktedir. Zira Güney Afrika ile İsrail arasında silahlı bir çatışma olmadığından ve mevcut dava soykırım sözleşmesinin yorumlanması ve uygulanması ile sınırlı olduğundan uyuşmazlık davanın taraflarını ilgilendirmektedir. Bu nedenle mahkeme taraflardan birine diğeri olmaksızın ateşkesi dayatamayacaktır. Mahkemenin ateşkes kararı verdiği Ukrayna-Rusya davası ile söz konusu davanın bu yönüyle ayrıştığını görmekteyiz. Rusya ve Ukrayna davasında davanın tarafları silahlı çatışmanın iki tarafıydı. Mahkeme ise burada bu engeli, İsrail'in Filistinlilerin ölümlerini, yaşam koşullarının tahrip edilmesini, doğumların engellenmesi ve faaliyet gösteren hastanelere yönelik saldırıların durdurulması ve insani yardımın en üst düzeye ulaştırılmasını sağlamaya yönelik hükümlerle sözleşmenin 2. maddesine uyulmasını emrederek aşmıştır. Bu tedbirlerin pratikte uygulanması için işgalci gücün zaten saldırılarını durdurması gerekmektedir. Bu kararın ilk etkisinin artık sağlam ve tartışılmaz bir hukuki temele sahip olan Uluslararası Ceza Mahkemesi önündeki yargılamaları güçlendirmek olacağı tartışmasızdır. Kararın hem ilgili devlet yetkililerine hem de ticari şirket yetkililerine karşı başvurulabilecek hukuki yollar adına önemli bir zemin sağladığı ve adaletin tecellisi için kolektif bir sorumluluk doğurduğu da ortadadır. Görüldüğü üzere Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemlerinin engellenmesi gerektiği yönündeki ihtiyati tedbir kararı İsrailli yetkilileri ilgilendirdiği kadar soykırım eylemlerine destek veren ülke ve tüzel kişi yetkililerini de ilgilendirmektedir. Bilindiği üzere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu sözleşmesi olan Roma Statüsü'nün 25. maddesinin 3. fıkrasının C bendine göre bir başkasının soykırım suçu işlemesine veya işlemeye teşebbüs etmesine yardım eden, cesaret veren herkes soykırım suçlusudur. Bu bağlamda İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği ve ileride soykırım suçu kapsamında değerlendirilmesi kuvvetle muhtemel eylemlerine silah, mühimmat, enerji, kıyafet temini ve benzeri şekilde destek vererek bu eylemlere iştirak eden devlet ve şirket yetkililerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde soykırım suçundan yargılanması kaçınılmazdır. Yine Roma Statüsü'nün 88. maddesi doğrultusunda sözleşmeye taraf birçok ülke yerel mevzuatında soykırım suçunun cezalandırılmasına ilişkin düzenlemeye yer vermiştir. İçerisinde Türkiye'nin de bulunduğu bu devletlerin İsrail'in soykırım eylemlerine yardım eden kişiler hakkında yerel mahkemelerinde yargılama yapma yetkisi bulunmaktadır. Bilindiği üzere Volas, yeryüzü avukatları, dünya üzerinde gerçekleşen hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması faaliyetinin yanında bu ihlallerin durdurulması adına avukat ağının bulunduğu onlarca ülkede hukuk operasyonları yürütmektedir. Bu doğrultuda İsrail'in soykırım eylemlerine destek veren devlet ve şirket yetkililerinin soykırım suçundan cezalandırılması adına Uluslararası Ceza Mahkemesi ve bulundukları ülkenin yerel adli makamları nezdinde suç duyurusunda bulunacağımızı buradan alenen bildiriyoruz. Son olarak özellikle İsrail'e soykırım eylemleri esnasında faydalanacağı enerjiyi sağlayan Türkiye menşeli firmaya, yine soykırım eylemleri esnasında kullanılan silah parçası, mühimmat, askeri malzeme, kıyafet, gıda ve benzeri ürün tedariği sağlayan ve bu ürünlerin nakliyesini yapan şirket yetkililerine, yerel adli makamlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde soykırım suçlusu olarak mahkum edilmemeleri adına söz konusu eylemlerini derhal sonlandırmaları gerektiği
ni kamuoyuna sizler aracılığıyla ihtar ediyoruz. Arkadaşlar, basın metnimiz bu kadar. Bildiğiniz gibi soykırım suçu insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Bizim uyuşturucuyla mücadele, kadına karşı şiddet gibi konularda ne kadar hassas olduğumuzu zaten biliyoruz. Ama soykırım suçu bunların hepsinden, bütün adi suçlardan daha büyük bir suçtur ve kesinlikle sadece vicdanlarda yargılaması yapılacak bir suç değildir. Soykırım suçunu işleyen ve soykırım suçuna destek veren herkesin soykırım suçlusu olarak yargılanması söz konusudur. Biraz önce metinde açıkça vurguladığımız üzere bugüne kadar İsrail'in yargılanmasıyla alakalı zihinlerde büyük bir ket vardı. Yıllar önce Mavi Marmara davasıyla İsrail'in yargılanabildiği bütün dünyaya gösterildi ve 7 Ekim olayları sonrasında da özellikle Güney Afrika tarafından yapılan Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvuru ve davada İsrail'in soykırım suçundan mahkum edileceğine yönelik ciddi bir kanaat oluştu hepimizde. Ancak bununla birlikte hiç kimse sadece belli başlı hareketler, sivil inisiyatifler, soykırım suçuna yardımın durdurulması gerektiği yönünde bazı açıklamalar ve bazı eylemlerde bulundu. Ancak bugüne kadar bunun hukuki sorumluluğuyla alakalı hiçbir tartışma yapılmadı. Bakın, Uluslararası Adalet Divanı devletleri yargılıyor. Evet. Ama biraz önce zikrettiğim ve açıkça hukuka uygun sebeplerini ifade ettiğim şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesi de soykırım suçuna destek veren kişilerin soykırım suçlusu olarak yargılanabileceğini zaten Roma Statüsü'nde belirtiliyor. Roma Statüsü'nde belirtilen bir husus. Dolayısıyla soykırım suçuna destek veren, özellikle ticari gemileri buradan İsrail'e gönderen, enerji gönderen, enerji ticareti yapan firmaların bir an önce bu faaliyetlerine son vermesi, aksi halde soykırım suçlusu olarak yargılanacaklarını biz buradan ihtar ediyoruz. Basın toplantısına katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Soru varsa soru alabiliriz. Evet, Teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Evet, basın metnimiz var. Dijital olarak isterseniz onu da ulaştırabiliriz. Hem PDF hem Word formatında. Mehmet Gündüz kardeşimiz bu konuda size yardımcı olacaklar. İletişimde kalabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz ediyoruz. arkadaşlar. Sağ olun.